Ev turu isteyenler bu tarafa. Sizin için çok güzel bir ev daha buldum. Kapıyı gördünüz mü? Önce kapıyı göstereyim. Kapı vitray tercih edilmiş. Üstünde çiçek deseni var. Kapı kulbu. Kapı kulbuna bayıldım. Bu hani belki herkese hitap etmeyebilir tarz olarak ama kapı kulbu bence bunu beğenmeyen bir bayan olmaz diye düşünüyorum. Evin önce sizin için genel özelliklerinden bahsedeyim. Ev 4+1 ve 180 metrekare silinebilir alanı. Yüksekliği, tavan yüksekliği de 2,90. Apartman daireleri için vazgeçilmez şeyin tavan yüksekliği olduğunu bir önceki videolarımda sizinle paylaşmıştım. Yüksek tavan her zaman evi daha büyük ve ferah gösterir. Bu arada da ofis turu ve otel odası turlarımı da izlemeyi ihmal etmeyin. Eğer evinizi yeniliyorsanız ya da tarz için bir arayışınız varsa o videolarda da önemli bilgiler verip sizin için değişik mekanları geziyorum. Gelelim kapı yüksekliklerine. Kapı yükseklikleri de 2,50. Bu da her projede görünen bir şey değil. Çünkü kapılar özel imalata giriyor. Çelik kapılar özel imalata giriyor. Hemen girdikten sonra şundan bahsedeyim. Çok güzel bir sistem. Akıllı ev sistemi. Hatta markası Panasonic. Paylaşmamızın hiçbir sakıncası yok. Burada odalarınızın isimleri oluyor. Giriyorsunuz buradan. Mesela diyelim ki salon. Salonun bütün avizeleri buraya bağlı. Perdeler buraya bağlı. Sıcaklık şeyi de yerden alttan ısıtma zaten burası. Hepsi buraya bağlı. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Dahası da var. Bunu cep telefonunuzla eşleştiriyorsunuz. Cep telefonunuzdaki uygulamadan evinizi evde olmadan da kontrol edebiliyorsunuz güzelce. Bu harika bir sistem bence. Evinize düşünüyorsanız hani bu akıllı sistem diye satılan şeyler var ya, buradan anca basıp aşağının kapısını açıyorsunuz. Yok görüntülü görüyorsunuz. Yani bunun içinde ışıklarınızdan perdenize kadar bütün detayı var. Burayla ilgili ben bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim? Yardım edebiliriz. Kapıda delik yok. Evet, bunları bana hatırlat ki kapıda delik yok çünkü dışarıda kamera var. Şimdi kapıdaki deliğin biliyorsunuzdur kör alanları var. Yani kapıda zile basıp aşağı saklanan tipleri olabiliyor. Burada delik yok. Dışarıda kamera var. Direkt kapınız çaldığında kameradan onu direkt görebiliyorsunuz. Hiç kör nokta olmadan. Alarmı buradan kuruyorsunuz. Çoğu sitelerde yüksek katlı diye alarm sistemi pek olmuyor. Burada alarm sistemi var. Bir de ne dedin? Su basması için su basmasını engelleyen değil, haber veren dedektörler var. Engelleyen mi? Basınca haber veriyor ve otomatik olarak suyu kesiyor. Ama su basmış oluyor. Daha fazla zarar vermesini engelliyor. En ufak bir su kaçağında sizin telefonunuzu buraya eşleştirdiyseniz haberiniz oluyor. Böylece hemen sistemden suları kendi kesiyor. Güvenliğe ve size de haber veriyor. Evinize doğal afet denmez de onlara olabilecek afetlerden, hırsızdan, su basmasından koruyabiliyorsunuz. Sonra evin hemen kapısından içeri girdiğinizde sağ tarafta çamaşır bölümü var, çamaşır odası var. Bir önceki ev turu videomda hatırlarsanız ki çamaşır odası yapılmıştı ve havalandırması yoktu. Buranın havalandırması var çünkü kurutma makinelerinin havaya ihtiyacı var. Bunu evinizde yapıyorsanız lütfen es geçmeyin ve makinelerinizin yanına da işte deterjan yeri falan da koymayı unutmayın. Böylece hani daha pratik oluyor sadece makine yeri bırakmaktansa. Sonra oranın da yanında vestiyer alanı var. Burada da size güzel bir şey göstereceğim. Bu evde çok güzel küçük küçük detaylar var. İnşallah sizin de hoşunuza gider. Burada sigorta sistemleri burada. Ayarlanabilir raflar var. Siz hiç yorulmadan, bunlar genelde mağazada kullanılan sistemlerdir. Hemen çıkartıp çıt 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 istediğiniz yükseklikte buraya ayarlıyorsunuz. Yani size uygun dolap olmuş oluyor. Hazır böyle sabit raflar yerine. Sonra burada da kocaman bir ayakkabılık var. 11 tane ve herkesin yaptığı gibi hepsi aynı yükseklikte değil. Aşağıya doğru çizmeleriniz için de düşünülmüş bir alan var. Buraların da bu tarafın özellikle kapaklı olması, hani bu tarafın değil de montları falan asmak, yani bu kapıyı açıp sonra tekrar kapı açmak biraz zor oluyor ama ayakkabılar hiçbir zaman düzenli gözükmüyor kapısı yokken. O yüzden sadece ayakkabı alanının kapısının olması çok hoş. İçeri girdiğimizde tekrar şöyle Serkan gözükecek. Kocaman bir bronz ayna var. Bu içeriği böyle içeri girdiğinizde daha ferah, böyle misafir karşılayıcı bir alan oluyor. Buradan nereye gezelim Serkan? Salona gidelim. Salonun kapıları komple cam. Buradaki ışığı ortadaki
hole alabilmek için doğal ışıkları penceresiz ortamlara taşıyabilmek çok hoş. Salon 37 metrekare. Yerler fırçalı yağlı meşeymiş. Bu bildiğimiz lamine parke sistemlerinden farklı. Size direkt doğal ahşap hissini veriyor. Yanında da gerçekten doğal ahşaba basıyorsunuz. Verniğe basmıyorsunuz. Köpükten yapılmış bir tavan tasarımı var ama uzaktan baktığınızda köpük olduğu belli olmuyor. Ben ahşap zannettim önce. Sonra daha detaylı bakınca anlıyorsunuz burayı. Ve bu detayı da siz istediğiniz gibi tasarlayabiliyorlar. Mesela burada aydınlatma elemanına göre yuvarlak bir havuz yapılmış. Sizin aydınlatmanızın tabanı artık karedir, yuvarlaktır. Ona göre tasarlayıp size veriyorlarmış. Günümüz projelerinde artık bir klima kullanılırsa nereye bağlanacak bunu önceden düşünüyorlar. Dolayısıyla dış cephede çirkin motor yerleri ya da kablolar olmuyor. Ama bu evde ekstra bir güzellik var. Ankara'da da hatta kullanan tek projeymiş. Yerden soğutma var. Isıtmanın yanında işte Reho ısıtma sistemleri kullanılmış. Yanında da Panasonic'in ısı pompalı soğutma sistemi kullanılmış. Ve ilk önce duyunca insanlar şey görebilir, yerden soğutma mı falan, ama klimaya nazaran daha tasarruflu olduğunu söylediler. Bir de bu konforunuz için bence şeyden daha avantajlı, klimadan. Çünkü klimanın karşısına oturuyorsanız serinliyorsunuz, bir yerden sonra üşüyorsunuz. İşte klimanın açısında değilseniz ayrı bir mesele ama yeri her zaman sabit, işte 22 derecelerde tuttuğunuzda ev hep aynı sıcaklıkta kalıyor. Onun ayarını da buradaki panellerden ya da işte dediğim gibi akıllı evden, elinizdeki telefondan ayarlayabiliyorsunuz. Burada 17 metrekare. Siz bu arada benim nasıl sunmamı istiyorsanız yorumlara yazın ki ben size göre düzeltiyorum anlatımımı. İşte bir önceki turlarımda ben genellikle metrekareden bahsetmemişim. Şimdi özellikle isteyenler olduğu için haklı olarak merak ediyorlar. Ben de ekliyorum. Burası 17 metrekarelik bir kapalı bahçe. Kat bahçesi aslında. Projelerin böyle şeylerin hazır olması da çok hoşuma gidiyor. Balkonlarını hazır kapalı vermeleri. Çünkü Ankara pek balkon mevsimi olan bir şehir değil. Yani çok sıcakta oturamıyorsunuz, hava çok soğuk oluyor, ayazda yine oturamıyorsunuz ama cam balkonla da kapatınca da bu sefer dışarıdaki güzel mimariyi mahvediyorsunuz. Hazır düşünülür kapatıldığı zaman dış cephe hiçbir zaman bozulmamış oluyor ve burası şu anda konforlu bir sıcaklıkta. Yani aradan falan soğuk hava geçişi olmuyor. Bir ufak detay daha ekleyeyim. Bazı evlerde hani burada sigara içilir, ta arka odadan kokusu duyulur ya. Benim oturduğum ev öyle mesela. Birisi sigara içse hemen anlarım nerede içtiğini. Bu evde hava sirkülasyonu sıfırmış. Bu iyi bir şey. Yani lokal olarak burayı havalandırıyorsunuz, ısıtıyorsunuz ve buradaki herhangi, ne bileyim, bu mutfak için de geçerli. Mutfakta balık pişirdiniz, sizin yatak odanız balık kokmuyor. Bu ayrı bir güzel detay. İsteyen olursa işte opsiyonlu şömine var. Isınıyor mu? Isınmıyor. Sadece görsel olarak var. Buhar çıkıyor, daha da gerçek gözüküyor. Zeminde şöyle bir güzellik var. Balkonu şarıl şarıl suyla yıkayabiliyorsunuz. Aralarından su aşağı inerek kanallarla çıkıyor. Hani tıkanır mı, şey olur mu diye düşünmeyin. Zaten şu aralıktan gideri tıkayabileceğiniz bir şey düşürmeniz mümkün değil. Bir şey düşürmeniz de mümkün değil. Özellikle böyle sokmadığınız sürece. Burayı güzelce temizliyorsunuz. İsteyen villadayla da temizler, suyla da temizler ama gideri hazır. Sonra şurada güzel çiçeklik alanlara bırakılmış. Hani saksılarınızla evin en güzel güneş alan kısmına bunları koyabilirsiniz. Buradan da evin yaşam alanına geçiyoruz. Burası 4+1'deki odalardan biri. Mutfağı dahil bir oda. Oturma odası. Bunu seven çok insan var. Çünkü yemeği seven bir milletiz. Mutfağa oturduğumuz alan ne kadar yakın olursa o kadar hoşumuza gidiyor. Ama istemezseniz orası da var, orası da var. Çok oturacağınız alan var. Bir de şeyi ekleyeyim. Burası benim evim olsa, fikir olarak söylüyorum. Şöyle bir alanı kesinlikle yemek odası yaparım. Mutfaktan kolay servis yaparım. Misafirlerim yemek işini bitirdikten sonra salonu alırım. Bu mutfağın demişim, masanın karışıklığı burada kalır. Kolaylıkla hani onlara gözükmeden de toparlayabilirim. Onun için çok güzel tasarlanmış bir alan. Sonra aynı yağlı fırçalı meşe buradan Light Emperador'a doğru geçiyor ve arada en sevdiğim detay süpürgeliksiz, sıfır takılmadan geçebildiğiniz yer detayı var. Mutfak kısmına geçtiğimizde bembeyaz bir mutfak karşılıyor bizi. Hatta mutfağın neresinden anlatmaya başlayacağım bilmiyorum. Yavaş yavaş
heyecanlanmadan başlıyorum. Bunlar İtalyan Carrara mermeriymiş. Hani mermer ismi soranlar da oluyor. Buradan size söyleyeyim. Bunlar gayet güzel, kocaman bir parça döşenmiş. Bu evyenin altına kadar ek yerini minimumda tutmuşlar. Hatta lavabonun altına getirerek de şu kadarlık bir ek yerini size görünmez hale getirmişler. Buzdolabı çıkıntı yapmasın diye buzdolabı derinliğinde bir dolap yapılmış. Şöyle gördüğünüzde buraları gayet kiler dolabı olarak da kullanabilirsiniz. Buzdolabının bir güzelliğini göstereceğim. Bunun markası Gaganeo'ydu. Rafları dijital olarak siz buradan aşağı yukarı istediğiniz gibi yoğurdu koy, yukarı doğru bas, sıfırına kadar. Şuradaki maksimum kullanma alanını arttır. Buzdolabını çok beğendim. Hatta kapağında böyle ilginç tuşlarının olmaması, bombeli olmaması, dümdüz olması benim tercih ettiğim bir şey. Sonra burada ufak ada mutfak kullanılmış. Hani bu araya bir ayrım konması güzel olmuş. Direkt hani mutfak şeye bağlanmıyor, oturma odasına. Hatta burada bir sebzelik lavabosu yapılmış. Bu çoğu evde, çoğu projede görebileceğiniz bir şey değil. Biz işte plastik süzgeçlerin içine koyar, lavabonun içine bekletiriz. Öyle değil. Burada suyunuzu dolduruyorsunuz. Artık sebzenizi, meyvenizi buraya dolduruyorsunuz. Bu sadece onun için özel bir lavabo. Hem de hani buradan bir şey olduğunda pratik ulaşabileceğiniz bir lavabo. Bunların hepsine arıtılmış su geliyor. Dolayısıyla buradan ayrı bir çıkıntı yapıp mutfağınızın tasarımını bozmuyorsunuz. Şimdi elektrikli ocaklar normalde gazlı ocaklara nazaran biraz daha geç ısıtan, geç pişiren ocaklar. 1 litre suyu gazlı ocağa koyuyorlar, 5 dakikada kaynıyor. Buna koyuyorlar, 5 dakika 20 saniyede kaynıyor. Normal hani biraz da normal fiyatlarda seyreden elektrikli ocaklara koyduğunuzda 9 dakikada kaynıyor. Hani elektrikli ocağı illa çok seviyorsanız, kullanmak istiyorsanız lütfen buna dikkat edin. Yani daha sonra aldıktan sonra pişman olmayın, yemeği çok geç pişiriyor, suyu çok geç kaynatıyor gibisinden. Bunları da merak ederseniz burada hepsi Gaganeo kullanılmış. Aynı şekilde davlumbaz da öyle buraya saklanmış içeriye. Yine burada markalarını da vererek gidiyorum. Marka da merak ediyorsunuz. Açıklama kısmına da çok bakan olmuyor. Lavabolar Blanco'nun lavaboları. Burada çöp öğütme makinesi oluyor. Çöp öğütme makinesi eğer alışırsanız çok güzel bir şey. Elinize geçir içine atıyorsunuz ve burada daha bağlanmamış kapağını kapatıyorsunuz ve bütün organik ne denir? İşte meyve, sebze çöpleriniz ortadan kalkmış oluyor. Armatürler de Palazzani'nin işte altın ve krom detaylı armatürleri. Bu kısmı göstereyim ama ben çok karanlık gözükür müyüm? Tamam. Harika bir yemek yeme alanı var. İsim vermeden bir projeden bahsedeceğim. Böyle güzel yemek yeme alanı olan Oran tarafında bir proje var ve onun pencerelerinde böyle kocaman metal strüktür elemanlar var ve manzaranızı mahvediyor. Gören bilen varsa hemen anlarlar hangisinden bahsettiğimi. Ama buradaki detayı, şu dolabın detayını biraz da pencerelerde yakalamak için çıtalı alüminyum doğramalar kullanılmış ve yemek yeme alanınız gayet ferah. Yani burada bile misafir ağırlayabilirsiniz bence. Gayet şık olmuş burası. Bu mutfaktan tam çıkıyordum. Şu bulaşık makinesini unuttum. Ankastre gizlenmiş. Bulaşık makineniz ne taraftaysa damlalığınızın da o tarafta olması lazım. Çünkü bulaşığı durularken hani böyle geçirdiğinizde şıp 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 tezgaha değil şu damlalık kısmına damladığından dolayı damlalık ne taraftaysa şeyinizin de o tarafta olması bulaşık makinenizin o güzel oluyor ve yani siteler için onu yapmanız pek mümkün değil ama siz kendi özel evinizi yaptırıyorsanız sağ elinizi kullanıyorsanız makinenizi sağa, sol elinizi kullanıyorsanız da makinenizi sola aldırabilirsiniz kendi konforunuz için. Alt dolapların hepsi de çekmece değil, hepsi böyle açılır kapak. Mutfaklarınızda size ufak bir tavsiye vereyim. Alt dolapların hepsini çekmece yaptırın. Hani ikiye bölün. Büyük büyük pencere mi? Çekmeceleriniz olsun ki açtığınızda komple içinde ne var görün. Öbür türlü işte buranın içine bir şey koyduğunuzda hep arkalarında bir şey gizli saklı dağınık kalabiliyor. Bu da nacizane ufak benim fikrim. Mutfaktan genel alana tekrar geri dönelim. Yine doğal ışığı hole alabilmek için
üstü buzlu cam olan kapılar tercih edilmiş. Buradan koridora geçelim. Hatta Serkan seni şöyle biraz geriye alırsam genel olarak bahsedeyim. Burada lambriler var. Bu aralar moda oldu biliyorsunuz. Instagram'da herkes bu köpük şeylerden, çıtalardan alıp yarım lambri kaplama yapıyor evlerine. Ama bu gerçekten yapılmış bir lambri kaplama. Evi satın aldığınızda size böyle veriyorlar. Yerlerde de ayrı bir detay var. Emperador mermerle onyx mermeri birlikte kombinlemişler. Onyx mermeri bilmeyenler için normal mermerden farkı saydam olması, yarı geçirgen. Arkasında genelde böyle aydınlatmayla birlikte kullanıyorlar ki hani çünkü normal mermerden pahalı. Bunu alıp arkası boş bir şekilde yapıştırmanız çok gereksiz. Bunu aydınlatma yapıyorsanız kullanmak en güzeli onyx mermeri. Burada ışık bandı şeklinde koridorda kullanmışlar. Kapılara denk gelmeyen alanları komple onyx aydınlatmalarla geçmişler ama ekstra olarak da tavanda da aydınlatmaları var. Buradan banyoya geçelim. Odaları sonralara bırakalım. Sonralara. Türkçem için de kusura bakmayın. Bazen altyazı yazarken fark ediyoruz saçma sapan cümleler kullanmışım. Noktası yok. 20 dakika boyunca konuşmuşum. Nokta virgül hiçbir şey yok. Önce banyonun bu kısmını inceleyelim. Burada Yunan volakas mermeri kullanılmış. Diğer mermerin böyle biraz daha az mermerli damarlısı ama içinde böyle çok güzel sarı detaylar olan bir mermer. Böylece palazani armatürlerin altın ve krom detaylarına da çok güzel uyum sağlıyor. Şunu da size not olarak yazın, evini tasarlayacak insanlar. Aynaların arkasını dolaplı yapmak çok akıllıca bir fikir. Çünkü özellikle bayan ya erkek de olabilir. Şurada diş fırçası, macun, diş macunu, işte kremdir falan hiçbir ortalıkta durmuyor. Hepsini dolaplara saklıyorsunuz. Uzaktan bakıldığında da dolap görünümünü bayağı azaltmış bir tasarım oluyor burası. Çiçekli duvar kağıdıyla da bu işte kulpları, aynı şekilde dolap kapaklarının tasarımı birbiriyle bayağı uyumlu. Lavabonun üstünde de bunlara 3 delikli batarya diye geçiyor bunlar. 3 delikli derken musluklar ayrı, ortada gaganın yeri ayrı. Bunlar böyle eski evimizde bizim vardı. Çok şık duruyor. Daha böyle klasik bir, romantik bir tarz yaratıyor. Sonra bu tarafa geçiyoruz. Aynı şekilde onyx mermerler klozetin arkasında aydınlatma detayı olarak kullanılmış. Grehe gömme rezervuar var. Taharat musluklarından bahsedeyim. Sıcaklığı ayarlanabilir taharat muslukları bunlar. Sıcaklığını lavabonun altından yeri var. Ayarlıyorsunuz. İşte ılık isteyen ılık, buz gibi isteyen buz gibi ayarlayabiliyor. Bu da insan konforu için çok güzel bir şey. Kapaklar, marka vererek gidiyorum yanlış anlamayın. Reklam falan değil. Ayrı ayrı soruyorsunuz. Kapaklar Drovit'in slim, yani ben slim diyorum, ince kapakları ve sessiz kapak. Kapattığınızda kendiliğinden kapanıyor. Bu güzel bir şey. Ben böyle kapatma hastalığım var. Şöyle bir vuruyorum. Eğer evlerdeki böyle sessiz kapak değilse içeriden bam diye bir ses geliyor. Bir şey patlatmışım gibi. Bu tarafa geçince şöyle kapıyı kapatayım. Bu tarafta güzel bir havlu dolabı var. Bunun da olması hoş bir şey. Çünkü havlularınızı böyle alt dolaplara sıkıştırmak yerine, çünkü alt dolaplarda kesin deterjan falan, fırça falan bir şeyler oluyor. Onun yerine havlularınızı havlularınızı, bornozlarını buraya güzelce koyup kapı arkasında falan çirkince görünmesini engellemiş oluyorsunuz. Bu tarafa geçince de burada yine bronz cam kullanılmış. Bu sistemlerde profilsiz sistem diye geçiyor adı. Genelde Hübbe ve Kabinet markalarında bulabilirsiniz bunu. Sonra içeri doğru açılıyor. İçerisi bayağı geniş bir duş. Çok şıklar böyle, çok yani banyonun tarzını yakalayan şeyler. Yine onyx mermer burada böyle yaklaşık böyle 1 santim falan bile değil. Kabartılı bir şekilde burada aydınlatma olarak kullanılmış ve harika bir tasarım olmuş. Bu banyo ile ilgili ufak bir yorum yapmak istiyorum ama evi çok beğendiğim için çok kötü yorum yapmak istemiyorum. Banyonun bu tarafının tarzıyla bu tarafının tarzı birbirinden çok farklı olmuş. Orası başka bir tarz konuşuyor, burası farklı bir tarz konuşuyor ama kendi ara içlerinde çok şık olmuşlar. Evde toplam 3 banyo var. Bazı evlerde siz de evinizde bir kontrol edin öyle bir şey oluyor mu diye. 3 banyonun 3'ünde de birisi duş alıyorsa bazen sıcaklık değişimi oluyor, bazen suyun debisinde azalma oluyor. Burada öyle bir şey yok. Hatta ben evlenmeden önce annemlerin evi öyleydi. Annem duşa girdiyse, birisi de aynı anda duşa girdiyse bağırırdı. Kim duşa girdi, su soğudu falan ya da su azaldı gibi. Burada öyle bir dert yok. Şuradaki güzellikten bahsedelim. Bu bence evi aldıran şey bence bu olabilir.
Burada evde bundan 2 tane var. Siz bu evi satın aldığınızda hortumu veriliyor. Elektrik süpürgesi hortumu. Direkt hortumu buraya takıyorsunuz. Ortalıkta Serkan'ın dediği gibi duvarlara çarpacağınız bir elektrik süpürgesi dolaşmıyor. Sadece 10 metre uzunluğunda bir hortumla odaları dolaşıyorsunuz. Bu prizleri koyarlarken de işte her odaya bir priz değil de bu hortumun uzanabildiği her uzaklığı ölçüp minimumda bu prizleri koyuyorlar. Bu evde 2 tane var. Biri holdeydi, biri burada. Hortumunuzu çıkartıp buraya takıp bütün evi süpürebiliyorsunuz. Bence harika bir fikir. Ne? Antistatik borulardan. Finlandiya menşeli Alovey marka sistemlermiş bunlar. Boruların antistatik olması önemli bir şeymiş. İçine işte bakteriler, işte tozlar, minik işte mic'lar mı deniyor? Onlar yapıştığı zaman çok kullanışlı bir şey olmuyor. Buradan ebeveyn odamıza geçelim. Odamıza diye kendi üstüme alındım. Burada yatak başının yatağın çok rahat sığdığı bir oda var. Televizyonunuzu asmak için kabloları gözükmesin diye prizi ve kablolu yayını yukarıda olan bir şey var. Elektrik hattı var. Daha sonra tavanı da, bu tavanlar da opsiyonelmiş. İsterseniz yapıyorlar, istemezseniz yapmıyorlar. Duvar kağıtlarınızı isteğinize göre değiştirebiliyorlar. Bu güzel bir şey. Ev satın alırken illa bu duvar kağıdını alacaksınız demek hoş olmuyor. Yani herkesin mobilyasının tarzını bilemiyorsunuz ve çoğunlukla da uymayan duvar kağıtlarıyla karşılaşabiliyoruz. Buradaki banyonun konsepti de aynı şekilde. Ama burada bir güzellik var. Rahat kullanımı düşündükleri için küveti aşağıya doğru yarısını gömmüşler. Düşük döşeme kullanmışlar, üstüne küveti oturtturmuşlar. Evde duş yok falan diye düşünmeyin. Burayı hem jacuzzi olarak kullanabiliyorsunuz hem de burayı böyle kapatıyorsunuz. Ondan sonra bu sistemler böyle zaten plastik şeyli olduğu için hayatta böyle kaliteliyse, hayatta demeyeyim kaliteli değilse şakır şakır su dışarı çıkar. Kaliteli sistemler kullanırsanız buradan su çıkması pek mümkün değil. Bunlar da Hüppe markasını merak eden için orayı duş alanı olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz küvet, isterseniz duş. İşte çıkarken bunu böyle katlamak zorunda değilsiniz içeriye doğru. Burası böyle dışarıya doğru kapak görevi de görebiliyor. Ya da şuradan dolaşın çıkın nasıl istiyorsanız. Sonra aynı tasarım burada da. Hani bunların üstüne tekrar geçmeme gerek yok. Sonra bir de soyunma odasına göz atalım. Soyunma odasının tuvaletten ayrı olması hoş bir şey. Bazen soyunma odasından geçilen tuvaletler yapıyorlar ve soyunma odası toz içinde kalıyor. Buraya girdiğinizde yaklaşık 5 metre uzunluğunda dolapları olduğunu söylediler. Genişçe de bir ayna var. Bir önceki ev turu videomda herkesin dikkatini çekmiş. Giyinme odası çok güzel ama içinde ayna yok. Kapısında ayna yok. Yatak odasında ayna yoktu. Haklılar. Giyindiğinizde hani buradan bile çıkmak hoş bir şey değil ayna için. Giyindim. Dışarıda aynaya baktım. Tekrar girdim. Yok. Buradan giyiniyorsunuz. Direkt bakıyorsunuz olmuş mu olmamış mı diye. Ve böyle dar bir alan için bu kadar büyük aynada daha da büyük hissettirmiş burayı. Bu odadan çıkmadan şeyi de söylemeyi unutmayayım. Bu giyinme odasının kapısı yok dedim ama kasasını kapı takılabilecek şekilde koymuşlar. Böylece siz bu evi aldınız, kapı takmak istiyorsunuz. Rahatlıkla takıyorsunuz. Şeyin işte modelini bozmamış oluyorsunuz. Bu arada da bu evde yani bir şeyleri tasarlarken ya da yaparlarken hep bir anket uygulaması yapmışlar. Bu semtte değil mi? Bu semtte hani kullanıcılar ne istiyorsa ona daha maksimumda uyum sağlasın diye her şeyi sormuşlar. Bu kapıda sorulan şeylerden biriymiş ve açık isteyenler olmuş. Öyle yapılmış ama her ihtimale karşı kapatmak isteyen olursa diye de ona uygun kasa bırakmışlar. Burada bence diğer odaya göre daha güzel bir oda var. İki kardeş varsa kesin bu oda için kavga çıkar. Buranın hem balkonu var hem de kendi banyosu var. Yine dediğim gibi balkon önceden kapatılmış. Böylelikle müşterinin tercihine bırakılmamış. Yok işte ben filmli cam istiyorum, yok ben böyle istiyorum diyenlere kusura bakmayın biz yaptık diyorsunuz. Yatakta şuradaki çıkıntı çok güzel kullanılmış. Yatağın uzunluğu kadar bir boşluk var burada. Burayı cep gibi kullanıp yatağı içeri koymuşlar. Tek kişilik yatak olduğu için duvara dayanmanızın bir sıkıntısı yok. Aynı şekilde komodin sığacak kadar bir boşluk var burada. Yatakların yanında komodin olmazsa olmaz. Bu bir küçük çocuk da olsa yatağın yanına bir komodin koymaya çalışın. Yani en basitinden bir bardak suyu bile koyacak yeriniz olsun. Burada da yine banyo var. Banyonun tasarımı yine aynı. Burada duş alanlarını geniş tutmaya çalışmışlar.
gayet konforlu oluyor duşun geniş olması. Çünkü yıkanırken o kollarınızın o buz gibi camlara çarpması hiç hoş olmuyor. Tabii burayı geniş tutarken biraz bu alanda kısıtlamaya gitmişler. Klozet otururken elinizi yıkayabilirsiniz burada rahatlıkla. Genelde böyle ebeveyn odası dışındaki genç odaları yapılırken böyle çok küçük tutulur. Küçücük dolap konulur falan. Artık günümüzde gençlerin ve çocukların da öyle az eşyaları yok. Dolaplara sığmıyorlar. Burada bayağı geniş, iki kapaklı, iki geniş kapaklı dolap var. Buraya sığmayacağını zannetmiyorum. Çok rahat sığılır. Projenin güzel teknik detaylarından da bahsetmek istiyorum. Dış cephesi ve izolasyonu hakkında. Dış cephede taş yünü kullanılmış, üstüne su yalıtımı yapılmış. Onun üstüne de mekanik döşemeyle mermer kullanılmış. Evin içinde de ses izolasyonu var. Bu benim en dikkat ettiğim şeylerden biri. Çünkü çok katlı sitede oturuyorsanız, bir apartmanda oturuyorsanız aşağının ya da yukarının sesi komşu yönünden şanslı değilseniz artık bir yerden sonra rahatsız etmeye başlıyor. Burada 80 desibele kadar sesi izolasyon sistemleriyle birlikte kestiklerini söylediler. Evde sizin konforunuzu fiziksel ve bence psikolojik olarak sağlamışlar. Yani bu üst katın sesi, alt katın sesi varsa insanı gerçekten rahatsız eden bir şey. Üst katta komşunuz top oynuyorsa siz bu evde duymuyorsunuz. Harika bir detay bence. İşte projenin adını, detaylarını, odanın metrekarelerini hepsini size alıp aşağıya yazacağım. Merak edenler ya da işte ev yaptıranlar, bu kadar böyle bir mutfak istiyorum kaç metrekare diye öğrenmek isteyenler aşağıdaki bilgi kutucuğuna bakabilirler. Levent Bey'e çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığı için. Size de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.